Gittiğinizde Ne Oldu adlı podcast'a hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün Selin'le birlikteyiz. Hoş geldin Selin. Hoş buldum, merhaba. Diğer adı %100 Organik. Evet. Neden bu ismi seçtin? Çok harika bir karikatür üzerine aslında. Bir yerlere yerleşen ve önceden adı senin benim gibi Sinem veya Selin olan bir teyzemizin artık gözlemeci olması üzerine. Bunu bilmiyordum. Evet, öyle bir tek karelik bir karikatürden esinlenmiştim aslında seneler önce. Ondan beri de %100 organik kullanıyorum. Teşekkürler bu bilgi için. Hep merak etmiştim. Nedense bunu beklemişim sormak için. Evet, artık herkes bilsin. Tamam. Peki kendinden bahsetmek ister misin? Bahsetmek isterim. Öncelikle tabii şunu da söylemek isterim. Baharla beraber gelen bir alerji nedeniyle sesim pek yerinde değil. Normal sesim bu değil. Ama yine de bu kaydı yapalım istedik. Bunu itiraf etmesi zor da olsa bu sene 40 yaşında oluyorum. Hollanda'da 3,5 senedir yaşıyorum. Normalde önceden gelen kitleden biraz farklı olarak bir çocuğum ve bir köpeğim eşimle beraber. Evet. Buraya aslında 2 kişi geldiniz eşinle beraber. Ama şu an 4 kişilik bir ailesiniz. Evet. 3,5 sene önce taşındık benim iş değişikliğimle. Böyle şu an 8 aylık bir anneyim. 1,5 yaşında da bir minik köpeğimiz var. Amsterdam'a geldik. Amsterdam'da 2 sene yaşadıktan sonra Amsterdam'ın biraz kuzeyinde Purmerend diye bir küçük şehre taşındık. Oradan ev aldık. Öyle o şekilde yerleştik. Sen de biliyorsun hani Amsterdam'a biraz gecikmeli geldiğimiz için ödediğimiz kiralar çok yüksekti ve hayat gittikçe daha pahalı hale geliyordu. Evler küçük, 2 kişi evden çalışınca evde alan bulması zor. Açık mutfak salon düzeninde işte sen çalışıyorsun, yanında çamaşır makinesi çalışıyor, işte birisi kahve yapıyor, eve gelen birisi salonda oturamıyor. Her şey bir arada. Onun dışına biraz çıkmak istedik. Daha geniş bir alanımız olsun dedik. Daha geniş bir alanımız olunca da çoğaldık diyelim. Böyle bu şekilde aslında. Çocuklu hayat nasıl gidiyor? Değişik, çok farklı. Normal düzenimden çok daha farklı. Ben aslında biraz şunu da anlatayım. Bilgisayar mühendisliği okudum. 2008'de mezun oldum. Ankara'da geçti bütün hayatım. Üniversiteyi de Ankara'da okudum. Sonra üniversite bittikten sonra hatta gerçekten bir ay kadar sonra bir zaman İstanbul'a taşındım iş değişikliğiyle. Ve yazılım yapmaya başladım. Sonrasında işte farklı görevlerde rol aldım gene yazılım dünyasında. 2019'da da MBA yaptım. MBA'yi tamamladıktan sonra kariyerimi değiştirmeye karar verdim ve işte bu Agile dünyasına girdim. Koçluk yapmaya başladım. Çok severek yaptığım bir iş oldu. Hala da bu işi yapıyorum. Ve bu iş nedeniyle böyle bir iş aslında değişikliği benim buraya gelme kapımızı açtı diyebilirim. Pandemi dönemiyle beraber tabii böyle biraz daha başka şeyleri belki sorgulamaya başladık. İşte hayat böyle mi devam edecek ya da farklı bir deneyim yaşayalım istedik. Daha doğrusu bu istek vardı fakat biraz daha perçinlendi diyebilirim. Tabii başka nedenleri de var arkasında. Burada iş aramaya başladım. O dönemde de sadece Berlin ve Amsterdam'a baktım aslında. Şehir olarak bile başka bir yere bakmadım. Ama gönlüm Amsterdam'daydı. Buradan da bir iş teklifi alınca onunla geldik. Şu anda burada da bu işi yapıyorum. Geldiğim şirkette çalışmıyorum. Buraya geldikten birkaç ay sonra iş değişikliği de yaptım. Ama şu anda da takımlara koçluk yapmaya devam ediyorum. Çocuklu hayat nasıl gidiyor? Çocuklu hayat farklı. Bence çocuklu ve işe dönmüş hayat farklı. Hepsi birbirinden farklı. Buna alışmaya çalışıyorum. Büyük bir geçiş, büyük bir süreç. Küçük bir varlık ama çok büyük etkisi olan küçük bir varlık. Yorucu yanları var, keyifli yanları var. Çok güçlü hissettiğim yanları var. Çok kırılgan hissettiğim yanları var. Şu an hayatım biraz farklı bir dönemindeyim. Şimdi sen o kadar yönlü birisin ki hangi konuyla başlayalım, hangi konuyu konuşmak istersin bilemiyorum. Mesela Türkiye'de yoga eğitimi aldın, Hindistan'a gittin, İş Bankası gibi bir kurumda çalışıyordun, o kadar yıllık kariyerini bıraktın, buraya geldin. Burada evcil hayvanın var. Evde doğum yaptın ve sober hayat yaşıyorsun 2 senedir. Hangi konudan başlayalım? Evet, hepsi biraz bir arada. Aslında bence ben şimdi fark ediyorum ki hepsi biraz birbirinin içine geçmiş konular. Onu söyleyebilirim. Evet, yoga eğitmenliği yapıyorum. Hala da yapıyorum. Türkiye'de eğitimi aldıktan sonra gerçekten şaka gibi ama 15 sene önce bu eğitimi aldım. 25 yaşındaydım.
Sonrasında tabii çok daha fazla bir süre eğitim aldım. Hala da alıyorum. Şu an hamilelik yogası eğitmenlik eğitimi alıyorum. Fakat Türkiye'de de çok iyi bir yoga merkezinde 10 seneye yakın bir süre aktif bir şekilde ders verdim. Yani dediğin gibi İş Bankası'nda IT'de çalışırken sabahları 7.30-8.30 dersini verip oradan işe geçiyordum. Haftada 4-5 dersim olan bir dönemim de vardı. O çok keyifli bir şey benim için. Ve bence benim bu biraz daha kişisel kendimi tanıma sürecini destekleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki onu hatta başlatan konulardan biridir. Nasıl her şey birbirinin içine geçmiş aslında onu bu açıdan da söylemek istiyorum. Sober hayat seçmek bugün bu arada kendimle gurur duyuyorum. 2. yılım. Tabii ki hani hamilelik ve doğum vesaire onunla beraber zorunlu bir sobriety de var. Bu arada bunu da az önce konuştuk kayda başlamadan önce. Sober Türkçe karşılığı ayık aslında. Evet. Ama hani ayık hayat seçmek, ayık filan, ayık kelimesi çok hani bence evet, güzel bir kelime değil. Sanki bir kadeh şarap içince bile hemen sarhoş olmuşsun evet. gibi değil mi? Aslında bu tamamen %0 evet. alkollü hayatta. Evet. Yemekte bir şarap sosu olsa bile onu tercih etmiyorsun değil mi? Evet, onlara da bakıyorum. Yani bu benim için tabii çok büyük bir hayat değişikliği ve çok büyük bir karar oldu. Tam 2 sene önce bugün 8 Haziran 2023 tarihinde içkiyi hayatımdan çıkarma kararı aldım. Yani hem aslında yani neden sober kelimesi ya da sober hayat seçmekten bahsediyoruz? Sadece içkiyi hayattan çıkarmak olarak baktığında da yanlış anlaşılabiliyor bu konu. Çünkü yanlış anlaşılmaya çok müsait bir konu. Gerçekten aslında aklın başında gezmek diyebilirim. Ayık gezmek diyebiliriz belki. Yani sisli beyinle değil de değil mi? Evet, yani bir şeyi bırakmak olarak baktığında aslında daha farklı bir anlam yüklüyorsun ve o konuyu daha yorucu hale getiriyorsun. Benim burada yani ben kelimelerin gücüne de çok inanan bir insan olduğum için yaptığım ve kendimi hatırlatmaya çalıştığım şey ben bu hayatı seçtim. Bu benim için tabii çok iddialı ve zor bir karardı. Bir de tabii ki Hollanda gibi bir yerde. Evet, ben de onu diyeceğim. Yani çok zor. Her köşe başında bir tane bar. Evet. Yani mutlaka zaten herkesin, bütün iş etkinliklerinde de herkesin mutlaka bira servis ettiği, bira içtiği ve her seferinde de hayır demen, bazen de açıklama yapman gerekiyor. Tabii ve aslında çok yani ironik bir şey ama bazı su markalarının bile marketlerde alkolden daha pahalı olduğu yani bu da bir gerçek falan. Hani aslında çok basit. Ve tabii ki bu hani alkol hayatımızın çok aslında merkezinde. Sosyalleşme hep onun etrafında döner ya da çok zor bir şey aslında. Bu kararı almak ve uygulamak çok zordu en başlarda. Gittikçe bazı açılardan kolaylaştı ve kolaylaşıyor. Yani Hollanda'da aslında dediğin şeyler de var fakat bir yandan da herhangi bir restoranda her yer olabilir ya da bir kafede bile hiçbir şey olmadığı %0 alkolsüz bira. Bulmak çok kolay. Evet. Alkolsüz her şeyi bulmak çok kolay. Alkolsüz şarap da var. Evet, yani gin tonik bile var. Hatta bu gin tonikler yani restoranlarda mocktail olarak verilmesini geçtim. Marketlerde tenekeler içinde satılıyor. Ve bunlar tat olarak şaşırtıcı derecede tatmin edici tatlar. Sosyalleşmemi bunlarla aslına bakarsan burada halledebiliyorum da hala. Ve burada şu da benim hoşuma gidiyor Sinem açıkçası. Beni sen hani tanıyorsun birçok açıdan. Çok mıç mıç diyebileceğimiz ilişkiyi veya herkesin birbirine her şeyi çok açıkça sorabilecek hakkı kendinde görmesi gibi şeyleri çok sevmediğim için burada insanların birbirine biraz daha saygılı olan o mesafeli davranışı benim hoşuma gidiyor. Çünkü ben herhangi bir ortamda içki kullanmıyorum dediğimde follow up bir soru gelmiyor. Evet, doğru. Yani herkes saygı duyuyor ve devam ediyor çünkü belki o masada zaten benim gibi içki kullanmayan başka bir kişi, iki kişi falan da çıkıyor ya da ben mesela iş etkinliklerinde de bunlarla da karşılaştım. Yani evet ben de 7 aydır sober'ım falan. Hani bu hikayeleri paylaşıyoruz birbirimizle gibi. Türkiye'de bu daha zor bu arada. Hem zor hem etiket var, yargılama var. Biz de yapıyorduk. Kola mı içeceksin gibi. Tabii zaten mesela şöyle oluyor. Bira mı içmiyorsun? Hani bu vegana peynir de mi yemiyorsun? Evet, vejetaryana tavuk da mı yemiyorsun falan demek gibi. Bunlarla Türkiye'de mesela çok karşılaştım. İşte 2 yaz üst üste gittiğimde diyeyim. Bu arada hani bunu aslında güzel bir kapı da açtın. Şunu da söylemek isterim. Mesela
tatsız bir hikayem yok alkolle ilgili veya kendimi inanılmaz kötü hissettiğim anlar, anılar, böyle şeyler yok. Ben sadece o ertesi gün yaşanan histen artık çok sıkıldım. Evet. Tamam, o gece çok keyif alıyor olabiliriz ya da o gün ya da bir şey. Fakat o ertesi gün kendimi kötü hissetmek beni biraz yormaya başladı. Ve hayatta karşı olan performansımı etkilemeye başladığını fark ettim. Biraz yapı olarak da grilerde çok gezebilen bir insan değilim. Biraz siyah beyaz ya da keskin renkler hayatımda ve bakış açımda. Hep böyleydi, kendimi bildim bileli. O yüzden aslında belki de kendi limitlerimi de görebilmek için veya yapıp yapamayacağımı görebilmek için böyle bir söz verdim kendime ve böyle bir karar aldım. Yani ya hep ya hiç dedin. Hani Evet, öyle haftada dedim. bir iki kadeh de değil. Hiç. Hayır, evet. Zaten bu çok işi güç hale getiren bir şey ama zaten iş biraz güç olunca güçleniyoruz. Yani biraz öyle hissediyorum. Evet. O dediğin hissi ben de yaşıyorum. Özellikle eğer o akşam hani bir etkinlik varsa, bir de onun üstüne içtikten sonra acıkıyorsun. Yani aslında o yoruculuk üst üste gelmeye başlayınca biraz, yani bir de dediğim gibi ben bir şeyi kendi kendime söz verdikten sonra onu yapabildiğimi görmek beni kişisel olarak çok tatmin eden bir şey. Bu tabii büyük ihtimalle herkes için böyledir. Ama bunu böyle, bu arada ilk defa bu kararı aldım. İlk ve tek denemem ve uygulamam bu şekilde oldu diyebilirim. Şu dediğin çok doğru. Türkiye'deki yargılama sistemi, zihnimizde olan o ay yazık falan hani ya da böyle ay ya işler o noktaya mı geldi ya hani gibi ne yazık ki bir tepki olabiliyor. Oysa ki işler o noktaya falan gelmedi ya da ay yazıklık bir şey yok ya da Bu sadece bir tercih. Evet. Evet. Benim için burada zor olan açıkçası bunu etrafımda yakın çevremde vesaire yapan ilk ve tek kişiyim. Sadece işte podcastler dinledim bu konuyla ilgili, kitaplar okudum vesaire. Bunlar beni o dönem bayağı bir daha ayakta tuttu. Ben de onu soracaktım. Destek aldığın şeyler ne? Mesela aileden birileri mi? Okuduğun kitaplar mı? Arkadaş çevren mi? Arkadaş çevren genelde desteklemez. Yo, aslında işte tam şeyi yani... Yani onlar içki sofrasına çağırır. Şöyle, içki bir şekilde her sofrada zaten olabilen bir şey ya. Senin gibi işte yakın arkadaşlarımla bunu açık açık konuşabilmek bana o dönem tabii çok iyi geldi. O yargılama kriterleriyle bakmayacağından emin olduğum kişilerle diyeyim. Hani fiziksel olarak kendime bazı mekanizmalar kurdum. Mesela seyahate giderken buradan yanımda valizde işte alkolsüz şarap falan gibi bir şeyler götürerek sosyalleşme ortamlarına kendi alkolsüz içkimle gidip katıldım gibi. Peki orada alkolsüz içki alma motivasyon ne? Mesela orada kola içsen, çay içsen ne olur? Gerçekten tadını sevdiğin için mi? Bu aslında şöyle, mesela bir rakı sofrasındasın Türkiye'de. Orada ben de hani kadehimde bir şey olsun hissi aslına bakarsan. Ama tabii ki bunu yapmayan da var. Low alkol şeyler de var. %0.3 falan gibi. Bunları tercih edenler de var. Ben onu da tercih etmiyorum. Yani sana kalmış. Ben o sofrada işte ne bileyim kola içerek oturmak istemiyorum ya da... Bir de kaç tane kola içeceksin yani? Evet gibi. Ama o dönemde gerçekten okuduğum kitaplar, bazı böyle kritik şeyler benim çok ilgimi çekti. Bunlardan mesela bir tanesi şu. Mesela sigara. Sigara konusunda yani kitapta verilen örnek bence çok bariz ve birçok şeyi açıklayan bir örnek. Sigara ve alkol işte en çok hani genel bildiğimiz bağımlılık yapan maddeler. Oysa ki alkol çok daha ulaşılabilir bir şekilde ve şeker etkisi de olduğu için daha çok bağımlılık yapabilir deniyor. Kitapta şöyle bir şey sorguluyor. Birisi bir sigara içmiyorum dediğinde niye içmiyorsun? Hayırdır? Bir tane iç ya. Hiç mi içmiyorsun falan. Mesela böyle şeyler demiyoruz diyor. Yani ya da mesela birisi sigarayı bıraktığını söylediğinde bravo ya, aslansın kaplansın, ne kadar güzel bir şey yapmışsın falan diyoruz. Fakat alkolde neden bunu yapmıyoruz? Neden alkol kullanmadığını söyleyen birisi olduğunda hiç mi içmiyorsun ya da işte olur mu öyle şey? Sence dini önyargılar olabilir mi bununla ilgili? Tabii ki olabilir. Ve onun dışında bence şu da olabilir. Alkol konusu gündeme geldiğinde nedense hep böyle bir problematik bir şeyle bağdaşıyor ya da
bizim kültürümüzde alkolle problemi olan bir kişi varsa onun böyle bir görüntüsü bile var gözümüzün önünde. Hani üzücü geliyor, bir şey geliyor, bir farklı bir bağdaştığı yerler var bence toplumsal olarak da. Doğru diyorsun. Mesela benim kahve bağımlılığım var. Ama bunu söylesem mesela sempatik bile gelebilir. Hani benim de var kimsenin ya yargılayacağı ya da çok normal gibi yaklaşılıyor. Tabii. Şu an araştırmalar şunu söylüyor. Herhangi bir şey, bu hani ekran, ne bileyim sosyal medya, işte kahve, tatlı, sigara, alkol neyse bir spektrumu var deniyor. 0 ile 10 arasında diye düşünebilirsin bunu. Ve ne yazık ki hepimiz, yani birçoğunda bir yerlerdeyiz. Senin kendini nerede gördüğüne göre değişir. 3 olabilirsin, 5 olabilirsin, ne bileyim 8 olabilirsin, 6 olabilirsin. Ve senin için problematik olan bölge neyse o da sana göre değişir. Yani şeker senin için, mesela ben 10 üzerinden 8 görüyorum kendimi ya bu spektrumda diyebilirsin. Ben derim ki benim için okey, ne olacak, ama sen kendine dersin 8 bence çok yüksek. O yüzden aslında gerçekten çok kişisel bir konu. Ben kendimi yüksek bir yerde asla görmüyordum. Öyle bir yerde zaten değildim. Dediğim gibi ben gerçekten zihnimi daha iyi yönetebilmek ve kullanabilmek istedim diyeyim. Ve yaptığımız işlerde de o gerekiyor ya. Tabii ki herkes için gerekiyordur ama mesela sen de Scrum Master olarak çalışıyorsun, ben de. Evet. Günde 7-8 tane toplantımız oluyor. Ve her toplantının da konusu, kişileri farklı oluyor. Dolayısıyla context switching yapman gerekiyor. Bunun için berrak bir zihne ihtiyacın var. Kesinlikle. Ve yani burada bambaşka kültürlerden gelen insanlarla ana dilimiz olmayan bir dilde çalıştığımız için de çok öyle kolay olmuyor. Günde 3-4 tane toplantıyı kendi dilinde yönetmekle gerçekten İngilizce yönetmek aynı değil. Sushi geldi, devam edeceğiz. Tamam, acıktık ya. Evet, sushi'mizi yedik, karnımız tok. Şimdi konuşmaya devam edebiliriz. Ben şunu da merak ediyorum. Mesela Hollanda'ya taşınmasaydın ve hayatını Türkiye'de devam ettirseydin, orada da sober olmaya karar verir miydin? Muhtemelen karar vermezdim. Bu kararı çünkü uygulamanın orada çok zor olacağının çok farkındaydım. Daha bu kararı verip uygulamadan bunun bilincinde olurdum diye düşünüyorum. Çünkü burada her ne kadar her şey ulaşılabilir olsa da bu kararı destekleyen bir ortam ve yapı da var. Ve açıkçası tabii her ne kadar buraya geldikten sonra kurduğumuz güzel arkadaşlıklarımız olsa da göçmenlik birazcık da yalnızlık getirdiği için ilk başlarda sosyalleşememek ya da çok fazla sosyalleşmemek, Türkiye'deki kadar çok sosyalleşmemek de benim bu kararı uygulamamda belki bana yardımcı olan şeylerden biri oldu. Peki orada karar vermek bile aklına gelir miydi? Gelmezdi, hayır. Değil mi? Çünkü etrafımda hiç yoktu benim de Türkiye'de. Yok. Ve orada hatta ben şununla çok karşılaştım ki ilk 2023 yılında hamilelik veya öyle bir şey gündemimde ve kafamda bu arada asla olmamasına rağmen yazın Türkiye'ye gittiğim zaman içki içmediğimi söylediğimde hamile misin? Ya da işte hayırdır falan. Bunlar da mesela yani bir elle tutulur bir nedeni olması gerek gibi gelen ve bir onlar toplum. için geçerli bir neden olması lazım. Evet. Onu normalize etmiş olmaları lazım. Ve bir de bence senle Lizbon'a da gittik. Bir Portekiz hikayemiz de var. Güzel bir hikaye. Yani Akdeniz ülkelerinde bence bu çok zor. Çünkü gerçekten o uzun masalar, uzun sohbetler, bir şeyler, güzel yiyecek, güzel içecek etrafında dönüyor. Sofra şarabı diye bir şey var. Tabii. O yüzden bence açıkçası bunu Akdeniz ülkelerinde yapmak oldukça zordur. Hatırlıyorsan senle de mesela Lizbon'da bir restorana oturduğumuzda oturur oturmaz gelen aperatif içkilerde bana şaşırıyorlardı. Ben içmiyorum, istemiyorum deyince hiç mi içmiyorsun? Şarap da mı içmeyeceksin diye soruyorlardı. Yani o yüzden bizim kültürümüzde bence uygulaması da zor. Burada bazı açılardan o yüzden daha kolaydı. Şu da ilginç oluyor. Mesela bugün 2. yılım ve içki içmek kafamda yok hala. Ve artık sanki olsa bile bu sayacı sıfırlamak istemiyorum. Çünkü çok büyük bir aslında emek ve çaba var bu 2 yılda. Peki hiç mi bir şey seni tetiklemez? Yani ne olsa tamam ya bu sayacı sıfırlamaya değer dersin. Bunu çok düşündüm aslında. Ben daha güzel havalarda daha çok tetiklenen bir insanım tabii ki. Tahmin edersin ki filan. Aslında biraz bunları düşünüyordum geçtiğimiz senelerde. Şu an çok ilginç bir şekilde şunu düşünüyorum. Bunu düşüneceğimi tahmin etmezdim ama oğlum Leon
belli bir yaşa geldiğinde ve hani benle karşılıklı bir kadeh bir şey içmek isterse belki o zaman bu sayacı sıfırlamaya değer diye düşünebilirim. Güzel. Aslında bir şeylerin bir arada iç içe geçmiş olması ve birbirini tetiklemesi de bana buradan da çağrışımsal gelen şeyler, bütün bu konular sanki bir yerlerde birbirine bağlanıyor gibi düşünüyorum. Çünkü daha sober gezmeye başladıktan sonra, hayatım daha sober olduktan sonra, gerçekten birkaç hafta sonra bile o zihin berraklığı kendini ortaya çıkarmaya başlıyor. Hem dediğin gibi iş hayatında hem kişisel anlamda. Ve zaten ben çok uzun zamandır yoga veya mindfulness veya farklı şekillerde, terapilerle veya okuduğum, dinlediğim her şeyle, yaptığım çalışmalarla kendimi keşif ya da kendi öz disiplinimi geliştirme keşfinde olan birisi de olduğum için bir yandan daha bazı şeyleri daha net görmeye başladım. Çünkü zihnimdeki o bulanıklık ve gıylik azalmaya başladı. Bulutlar biraz daha azalmaya başladı. Gerçekten ben ne yapmak istiyorum? Şu an benim için iyi olan şey nedir? Bunları daha çok görmeye, daha çok sorgulamaya başladım. Hayatta ne yapmak istiyorum? Bunu daha net bir şekilde, daha dürüst bir şekilde kendimle konuşmaya başladım. Ne istediğimi biliyorum ve onlarla karşılaşıyorum, yüzleşiyorum diyorsun ya. Bence alkol içmek de bundan biraz kaçmak. Yani Evet. ben şunu düşünmeye başladım. Aslında etrafımızda çok yetenekli, çok zeki insanlar var. Fakat bazen yalnızlıktan, bazen çaresizlikten, umutsuzluktan hani alkol seviyesini artırarak o kadar belli bir sisli beyne ulaşıyoruz ki Evet. o üreticiliği kaybediyoruz. Belki de o gerçeklerle yüzleşmeye gücümüz olmadığı için ve bence bunun gurbetçilikle de bir alakası var. Yalnız olduğunda hani özel günlerde özellikle onu içip unutmak da isteyebiliyorsun bazen. Evet, evet. Ve birçok insan da aslında bu birçok araştırmalarda da çıkıyor ya da başka topluluklara girip bu konuları çok konuştuğum da oldu. Şunu görüyorsun, belki bir süreliğine kendini numb hale getirebiliyorsun, hissiz veya unutabiliyorsun senin dediğin gibi. Ama sonra onun bir dark side'ı da var ve onu işte paylaşamıyorsun ya da bilmiyorsun ama kendi içinde o başka şekillerde kendini çıkartabiliyor da o alkolün sendeki etkisi ya da bendeki etkisi yükseltici bir etkisi bir süre oluyor ama düşürücü etkisi aslında yükseltici etkisinden daha çok. Evet, daha kalıcı, Ve uzun daha vadeli. evet. Evet. O kalıyor. O uzun sürede zaten senin zihin yapını da etkilemeye başlıyor. Evet. İlişkileri de etkiliyor. Daha agresif Kesinlikle. olabiliyorsun. Tabii ki. Tabii kendinle olan ilişkini etkileyen her şey Evet. etrafındaki herkes onun ilişkini de etkiliyor. Evet. O yüzden güzel anlarda kutlamak için Evet. daha iyi. Evet. Peki buradan neye bağlayalım? Buradan şuna en başta söylediğin şeylerden aslında şimdi biraz en başta söylediğin şeyleri düşünüyorum. Dediğim gibi sober life seçmek, sober bir hayat devam ettirmek. Bir kere zaten birincisi bunu yapabildiğimi görmek. İlk başta çok o yorgunlukla yani bir şeylere hayır deme yorgunluğu da oluyor insanda vesaire. Bu beni birazcık yıpratsa da sonra gittikçe kendimi daha güçlü görmeye başladım. Çünkü bir şey yapabiliyorum ve zor bir şey yapabiliyorum. Şimdiye kadar tabii ki zor bir şey yapmadım mı? Yaptım. Hepimiz yaptık hayatta. Fakat sürdürülebilir zor bir şey yapmak hiç kolay değil. Evet, evet. Bu o yüzden aslında bir süre benim her gün beni yoran bir şeydi. Gittikçe bu her gün arka planda beni yoran bir şeydi. Fikir olarak bir şeye hayır demiş olmak. Fakat gittikçe hayatımın bir parçası olmaya başladı. Peki başka şeyleri de etkiledi mi? Mesela öncesinde hayır diyemediğin şeyleri de artık rahatlıkla hayır deyip Tabii, tabii ki. çekebiliyor Yani musun? o ben mesela koçlukta da yani profesyonel bir eğitimim yok. Fakat aldığım bazı eğitimler ve benim de aldığım bazı koçluk seanslarında şunu çok kendime hatırlatırım. Bir şeyi o anda yapamadığını düşünen bir kişi veya diyelim ki bir takım neyse bir kişi olduğunda ne yaptın sen buna benzer bir durumla karşılaştığında önceden ne yaptın? Başarılı olduğun bir hikaye nedir? Bunun için de buna nasıl adapte edebiliriz? Nasıl çevirebiliriz? Oradaki hangi güçlü özelliğini burada kullanabiliriz? Gibi konuşmalar yapmayı severim. Kendimle de bu şekilde çalışmayı severim. Ve aslında sober life seçerek çok kolay gibi gözükse de dışarıdan bazı kişilere göre çok büyük bir şey yaptığımı fark ettim ve bu benim için bir içimdeki gücü hatırlama
neden oldu aslında. Ki bundan bu kararımdan işte 1,5 sene önce ülke değişikliği yapmışım, göçmenlik yapmışım vesaire. Bunlar da tabii ki çok büyük hikayeler, çok büyük şeyler hayatta. Fakat bu benim için galiba çok büyük bir, cesur bir karardı. Bu bende biraz daha cesur kararlar alabilirim hissimi tetikledi ya da bendeki bu hissi tekrar hatırlamama yol açtı diyebilirim. O gücünü hatırlattı. Evet. Şu ana kadar konuştuklarımızdan da hep şey gibi anlaşılıyor olabilir. Çok güçlüsün, bunun üstünden geldin. Hani bununla gurur duyuyorsun tabii ki hakkın olarak. Ama bunu isteyip de zorlananlar... Hani sen mesela başladın 0. günden şu ana kadar hiç içmedin. Evet. Ama bazı insanlar mesela 10. gün bir kadeh içip tekrar deneyebilir. Evet. Bunlar da normal değil mi? Tabii ki. Zayıf hissedip tekrar başlamak, yeniden devam. Bunun zaten literatürdeki adı relapse. Relapse etmek hatta çok da yaygın da bir şey. Mesela 1. yılın sonunda relapse etme oranı %85 civarında bu arada. 1 yıldır bunu yapabildiğim için ben hani devam ederim. Yapabilen bravo, yani tekrar herkesin kendi kararı aslında, herkesin kendi izleyeceği bir yol var. Fakat dediğin de doğru, yani bunu 15 gün, 20 gün, işte bir ay, hatta böyle daha farklı şeyler de var. Dry January mesela, işte yeni yıla başlarken Ocak ayı boyunca alkol tüketmemek gibi. Farklı farklı versiyonları var aslında. Ben aslında şunu hatırlatmak istiyorum. Bence güçlü olmak, kırılgan olmakla çok el ele giden bir şey. Bunu biraz fark etmek gerekiyor. Çünkü güçlü olmaya çalıştıkça ya da ona çabaladıkça, zorladıkça daha çok yoruluyorsun ve daha çok kırılganlaşıyorsun arka planda. Bu da hayatın bir parçası. Bunlarla da kendini işte numblaştırmadan açık bir zihinle yüzleşmek zaten işin asıl güçlendirici ve zor kısmı diyebilirim. Peki bu bölümü bu konuyla sınırlandırabiliriz ve diğer bölümlerde başka konuları konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ama öncesinde Portekiz hikayemizi de sonlandırsak mı? Neler yaşandı o Portekiz'de? Bence bu arada azıcık daha zamanımız var mı? Var, çok var. Peki o zaman bence seninle tanışmamızı da bir anlatayım. Evet, doğru. Bu kadar şeyin üstüne. Sevgili dinleyenler, biz Sinem'le ben buraya taşındıktan, yani 2022 Ocak ayında biz taşındık. Nisan gibi seninle tanıştık diye hatırlıyorum. Ben LinkedIn'den, Sinem'den bir mesaj aldım. Bir yaptığımız işlerle ilgili vesaire. İşte sen de mi Amsterdam'dasın falan. Bir kahve içmek için buluşmaya karar verdik. Hatta buradaki genel tatil günlerinden biriydi diye hatırlıyorum. Olabilir. Saat böyle öğlen 3 gibi falan buluşalım dedik. 3 gibi kahve içmek için buluştuğumuz Wonder Park'taydık. Ve iş için konuşacaktık aslında. Çünkü yani kadın olarak aynı mesleği yapan ve Türkiye'den gelmiş birini bulmuşum. Yani konuşmak istiyorum. Evet. Amacımız buydu. Amacımız buydu. Ve herhalde o gün akşam 8 gibi vedalaştık diye hatırlıyorum. İşle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Kahve içmedik. Konuşmaların üstüne bunu gururla söylüyorum ki kahve içmedik, şarap içtik. Şişe. Çok keyifli bir gün geçirdik. Sonra vedalaştık. Evlere dağıldık ve akşam mesajlaştık. Biz iş konuşacaktık ama işle ilgili hiçbir şey Sonra bir konuşmadık. sene hiç konuşamadık iş. Evet. Bugün de mesela herhalde birkaç saattir beraberiz. Podcast bölümü kaydetmek için buluşup şu an ancak Ben yaptığımız kaydedebiliyoruz. için çok şaşkınım ve Ben de mutluyum da. şaşkınım. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Ve yayınlayabilecek bir noktada. Artı 18 değil. Evet, mesajlaşmalarımız ve sesli mesajlaşmalarımız. Şimdiye kadarki buluşmalarımız çok Peki public oldu. biz seninle Portekiz. Lizbon'a gitme kararını aldık. Ve yaklaşık yani Evet. 6 ay önce ucuz bilet olsun diye alıp neden ben havaalanında Porto'ya gitmeye karar verdim? Evet, bu nasıl olmuştu? 2023 Aralık'tı. Evet, 1,5 sene önceydi. Hatta şöyleydi. Gerçekten Perşembe gidip Pazar dönmeli bir bilet almıştık. Evet. Sonra benim işle ilgili bambaşka böyle bir gündemim olmuştu ve Perşembe gidemeyeceğim ben galiba diyerek, yani biletin tamamına verdiğim paradan büyük ihtimalle daha çok para vererek Cuma ekstra bilet almak zorunda kaldım. Sen Perşembe önden giderim dediğin için ayarladığımız oteli sana artı bir gece olacak şekilde ayarladık. Perşembe evden çıkıp havaalanına doğru giderken ben uçağım iptal olacağım. Uçak iptal oldu çünkü berbat hava şartları vardı. Rüzgarlı. Ama ben havaalanındayım. Evet.
Bavulumu hazırlamışım ve geri dönesim yok. Yani o uzaklaşma hissine çok hazırım. Tamam dedim, ben başka bir yere gideceğim. Hatta şeyi falan düşündüm ya, İstanbul'a uçak var, acaba gitsem mi? Sonra seni aradım. İşte Evet. dedim ki ben nereye gideyim? Yani benim uçağım iptal oldu. Sen de sağ ol yani çalışırken bana orada dedin ki bana çok da mantıklı geldi. Bence Porto'ya git. Porto'ya uçak bileti al. Oradan trenle Lizbon'a gelirsin yarın. Orada buluşuyoruz. Hakikaten öyle yaptık. Ucuz olsun diye aldığımız uçak biletinin 6 katı falan daha fazlasını verdik. Kalmadığın bir gece için otel parası evet. ya da evet. İşte alışmadık. Evet. Neyse tamamlamayayım. Ama Bu sayende atasözümüzü. ilk kez tek başıma yurt dışına başka bir ülkede tatil yaptım ve çok eğlenceliydi. Çok Evet. güzeldi. Porto'yu çok sevdim. Hani bir daha da gitmek istiyorum. Ama ben şu mindfuck'ı hatırlıyorum. Yani sen bana ya İstanbul'a mı gitsem, İstanbul'a aktarmalı uçuş var dediğinde Tamamen şuurumu kaybetmişim. yani ben şaşkınlık içinde telefonda kala kaldım. Ben sana haber vereceğim. Sen bir kıpırdama dedim. Kapattım, onu hatırlıyorum. Çünkü senin sesin yani kafanın gidikliğini gösteriyor. Ve içmemiştim. Evet, yani sen de sobırdın o gün. Skyscanner'dan mı bir yerden bakmıştım hatta, böyle ilk Porto'ya bak şu saatte uçuş var, git şimdi onu al sen. Hatta bir sırada falan bekliyordun bir şeyler. Ben sırada bekliyordum refund almak için. Yani Evet, geri evet, ödemeyi evet. ödemeyi almak için ama o sıranın bitmesi imkansızdı zaten. Tüm uçaklar iptal olduğu için, bir de hava o kadar kötü ki ben zaten uçaktan korkan bir insanım. Yani sanki savaş çıkmış da ülkeyi terk Evet. ediyormuşum gibi sallana sallana gidiyoruz. Bir türbülanslar falan. Bir de 3 saat sürdü. Neyse değdi diyelim. Güzeldi. Sonra Cuma günü orada buluştuk. Evet. Benim için de farklıydı. Yani benim önceki Portekiz ziyaretimden çok daha farklı bir deneyim oldu. Güzel bir şey, kısa bir tatil yapmıştık ama gerçekten maceralı. Ama zaten hani bizim seninle hiçbir buluşmamız Normal normal geçmiyor. bir hikayeyle başlamıyor. Evet. Diğer hikayeleri de artık sonraki bölümlerde anlatalım. Evet. Senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Var. Başlayalım. Peki. Bir şeyi merak ediyorum. Benim tanıdığım, burada en uzun süredir yaşayan insanlardan birisin. Sence en Türk özelliğin ne? Zeytinyağlı fasulyeyi çok sevmem, yapmam. Balkona çıkarken ayrı terliğim var. Çaydanlığım var. Pazar günleri çay demliyorum. Yani daha çok var. Hollandalı özelliğimi sorsan daha az sürer. Gerçekten. Devam edeyim mi? İstersen kesebiliriz. Yani bende pek bir şey değişmemiş galiba. Senin? Ben kavanoz atmayı sevmiyorum. Yani kavanozda marketten bir şey aldıktan sonra sanki o kavanozu temizlemem ve yeniden kullanmam gerek gibi düşünüyorum. Reçel mi koyuyorsun? Reçel yapmıyorum. Ne koyuyorsun içine? Kaç tane kavanozun? İşte olmuyor. Bir yerde bir kopukluk var orada. Yani onu bir şey için... ceviz koyabilirsin bak. Mesela ceviz, fındık, badem, evet onları koyuyorum. O yüzden mi senin eve geldiğimde pencerenin önü tamamen kavanozlarla kaplı? Onun güzel bir görsel olduğunu savunmak gibi gereksiz bir işim de var ama zor atıyorum. Kavanozlarla bir bağ kuruyorum ve zor atıyorum. Kavanozlarla bağ kurma. Onlara boya var, değişik bir şey olsun. Evet. Niye olmasın? Cam boyama. Vardı ya ilkokulda öyle şeyler. Evet. Biz de bir kere sınıfımızın camlarını boyamıştık ama o çok eğlenceliydi. Evet. Nasıl izin verdiler ona ya? Hiçbir fikrim yok. Herhalde o hocayı sonradan Özel bir daha okulda mı görmedik. Hoca atılmış. Hocanın kafası güzeldi belki. İşte sober life iyidir. Peki böyle bitirelim o zaman. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Çok Ben samimi, teşekkür ederim. çok açık, seçik, çok güzel bir muhabbetti. Umarım başkalarına da ilham olur. Umarım olur. Bir sonrakinde alerjilerim geçmiş bir şekilde konuşmak dileğiyle. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.